Genelde olur ya, çocukluktan beri istiyorum oyuncu olmayı. Ben de çok öyle değildi o. 18-19'lu yaşlarım benim böyle hep uçta duygular. Biraz daha hareketli hayat geçti. Mutfakta iddialıyım demek de zor bir şey ya. Şimdi bir yere yapamazsam burada ne olacak? Bu 2000'ler dizilerini çok seviyorum yabancı. İşte Gossip Girl'dır, One Tree Hill, Desperate Housewives falan. Ben kahvaltı yaparsam günün geri kalanında 1 saat aralıklarla acıkıyorum. Devam etmem gerekiyor mu? Bilmiyorum. Vildan'la Tadında'ya hoş geldiniz. Bazı yemekler vardır, pişirirken insanı sakinleştirir. Bazı sohbetler de tıpkı böyledir. Bugün gelecek olan misafirim gibi. Bugün misafirim oyuncu sevgili Cemre Arda. Cemre ile birlikte ramen yapacağız. Ramen Japon mutfağından gelen bir yemek ama aslında eriştesi Çin mutfağı köklerine sahip. Ramenin en önemli özelliklerinden biri aslında ağır ateşte pişen et suyu. Ben de Cemre gelmeden önce et suyumuzu hazırlamak istedim. Buharı çıkan böyle kısık ateşte uzun pişen güzel bir tavuk suyu hazırladık. Şimdi Cemre gelmeden soframızı da hazırlamak istiyorum. Birlikte önce bir kahve içelim, ardından mutfağa geçip yemeğimizi yapalım. Mutfağa geçmeden önce de güzel bir dondurma hazırladım. Çok hafif, muzla hazırladığım bir dondurma. Biraz kakao var içinde. Cemre'ciğim hoş geldin. Hoş buldum. Ay canım Merhabalar. benim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ne güzel seni görmek. Teşekkür İçim ederim. açıldı. Gel. Hoş geldin. Çantanı Teşekkür koyalım. ederim. Rahat rahat oturalım. Gel. Ay, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Ne güzel gözüküyor. Çok teşekkürler. Sana dondurma yaptım. Hemen koyayım böyle bir yandan tabağına. Ellerinize Böyle serin sağlık. serin. Çünkü havalar da ısındı. Evet. Nasılsın Cemre'ciğim? İyi misin? İyiyim, yolunda her şey. Siz nasılsınız? Çok güzel görünüyorsun. Böyle Teşekkür ederim. parlıyorsun. Biz de çok iyiyiz. Şimdi şöyle, Cemre'nin benim her videomun altında hem Instagram hem YouTube Cemre'yi ne zaman konuk alıyorsunuz? Cemre'yi ne zaman? Çok hayranların çok istediler biz de konuk alalım. Zaten biz de çok arzu ediyordu. Programını da ayarladım. Bizi kırmayıp geldin. Çok Ne teşekkürler. demek? Çok mutluyum geldiğim için. Canım. Israrlar için de onlara da teşekkür ederim. Ne kadar tatlı hayranların. Bence bu günlük diziyle sizi ailelerinin bir parçası gibi görmeye Evet. başlıyorlar, değil mi? Nasıl bir serüvendi? Nasıl başladın günlük dizi projesine? Şöyle oldu. Ben oyunculuk eğitimi alıyordum ama hiçbir tecrübem yoktu. Hatta yani daha önce audition vermişliğim bile çok azdı. Oyunculuk eğitimi aldığım bir sırada bir yandan okulum devam ediyordu. Ben menajerimle tanıştım, Evet. sevgili menajerimle. Biz hemen tanışınca da olmadı hatta. Aradan bir 6 ay geçti tanışmamızın üstüne. Sonra iletişime geçtik. İşte beraber çalışsak mı, ne yapsak? Çalışmaya başladığımızın 2. haftası da Rüzgartepe'den audition geldi. Ben oraya audition verdim. Epey uzun bir süreçti. 2 ay boyunca işte gittim geldim, farklı karakterlere audition verdim. En sonunda Zeynep oldu. Öyle başlamış oldum. İyi ki de olmuş. Evet, Ne iyi ki de kadar olmuş. sürdü? 2 sezon sürdü sezon. ama bizim setimiz aslında 1,5 sene sürdü gibi oldu. Stoklu çekmiştik. Sonra 2 sezon boyunca yayınlanmaya devam ettim. Ama çok yoğun bir set temponuz oluyor, Evet. değil mi günlük dizide? Hep Evet. onu söylüyorum. Bence günlük diziler oyunculuğun okulu gibi Okul, oluyor. evet. Orada müthiş bir deneyim, müthiş bir sabır. Sette bir sonraki günün senaryosuna çalışmanız, o disiplini sağlamanız bence muazzam bir deneyim ediniyorsunuz. Daha sonra nasıl devam etti yolculuğun? Ya şöyle, evet çok zor. Günlük dizi seti. Bütün setler öyle ama günlük dizide biraz daha acele etmemiz gerekiyor. Her güne bölüm çıkarmamız gerekiyor. Ben içine girmeden, şimdi gördüğüm ilk set olduğu için aslında oyunculuğun tam olarak bende nereye sirayet ettiği hakkında çok da bir fikrim yoktu ama içindeyken ben o kadar keyif aldım ki bunu yapıyor olmaktan. Şey olduğum anı hatırlıyorum. Tamam, yani benim mesleğim bu. Genelde olur ya, çocukluktan beri istiyorum oyuncu olmayı. Ben de çok öyle değildi o. Yani bir şekilde ekranda olmak istediğimi biliyordum ama hani nerede, nasıl olacağına dair bir fikrim yoktu. 20 yaşımda falan böyle bir tamam hadi bir oyunculuğu deneyeyim oldu. Sette o tamamen bende oturdu. Tamam, ben bu mesleği yapacağım.
Rüzgartepe bittikten sonra da tabii ki üzüldüm. Çok üzüldüm çünkü çok kıymetli benim için ilk işim. Sonra bir dijital yaptık TRT Tabi'ye. Evet. Yankı projesi. Orada da ben çok kıymetli isimlerle çalıştım. O da benim için bambaşka bir tecrübe oldu. Şimdi de inşallah işte Temmuz'da... Evet, çok kıymetli yine bir proje Evet. için. Aslında Ocak ayında başlamasını bekliyorduk değil mi? Hepimiz biz de öyle duyumlar almıştık. Ama Temmuz'da sete giriyorsunuz. Evet. Yine çok değerli oyuncuların olduğu, gerçekten bence yeni sezonda hepimizin en çok izlemek için beklediği işlerden biri olacak. İnşallah. Ve Nurgül Yeşilçay'ın kızını oynayacaksın orada. Evet. Çok benzerliğinizi söylüyorlar mı? Gerçekten böyle gözleriniz Nurgül'ün o ikinci bahardaki halini görüyorum sanki ben sende. Ya söylüyorlar, bu olduktan sonra, gerçekleştirdikten sonra daha böyle bir fotoğrafları yan yana koymalar falan. Ben onları her gördüğümde içim gidiyor. Daha da bir heyecanlanıyorum. Çok güzel bunları Çok duymak güzel. benim için. Umuyorum ki şansı bahtı da projenin bol olsun. Bu da çok İnşallah. önemli. Ne kadar doğru. Bir kere yapım şirketiniz de çok güzel bir yapım şirketi. Ay Yapım'ın çekeceği Evet. bir proje. Yine senaristiniz, yönetmeniniz. Müthiş bir proje. Evet. Ama ne kadar müthiş proje olursa olsun, oyuncular ne kadar iyi olur. Bazen de kısmet de oluyor ya bazı işler. Umuyorum ki çok iyi gitsin İnşallah. bu proje. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Ben bir yandan kahveni koyacağım. Tamam. Sohbete dalıp kahveyi unutuyorum sonra. Mutfakla aran nasıl? Yemek yapmayı çok severim. Seviyorsun. Yemeği de çok severim. Sadece şu sıralar böyle hem bir işte sete çıkacağım hazırlığı var. Biraz diyet Dikkat yapmaya ediyorsun. çalışıyorum. Peki nasıl bir beslenme düzenin var şu anda? Aktif olarak spor yaptığım için aslında o kadar da kıstığım bir yerde değilim. Günlük 1600 kaloriden yukarı çıkmamaya çalışıyorum. Çoğu zaman da altında kalıyorum. 1200 kalori falan. Oralardayım. Çok iyi. Bence bu yaptığın çok güzel. Aynı zamanda sporla destekliyorsun. Çünkü ben şuna da çok karşıyım. Çok dikkat ediyorum. Hiçbir şey yemiyorum. Ya da bir yere gidildiğinde sadece birazcık salata yiyeyim. Başka bir... Bence bedeni de böyle alıştırmamak gerekiyor. Evet, o kaloriye dikkat etmek gerekli. Onu aşmamak önemli. Özellikle fiziğinizle de bir iş yapıyorsanız, görsellik de çok kıymetli oyunculukta. Hiçbir şey yememek de çok zevkli bir hayat olmuyor. Ya zaten hayatta her şeyde denge ya. Dengeyi Çok güzel. bulmak Evet, lazım. hayatta her şey denge. Bir de her bedende farklı tepkime oluyor. Spor yapan bir insan olduğum için ben beslenmek zorundayım. Ben öyle hiçbir şey yemezsem o zaman ben kastan kaybederim. Biraz işte vücudu tanıdıkça o aslında kendi doğru beslenme düzenini buluyorsun diye düşünüyorum. Cemre, çok güzel söyledin. Sen tam da bana bak, hiç tanışmasak da seni izlediğim projelerde şöyle bir hissiyat veriyorsun. Çok dengeli. Yani hayata karşı böyle bir sakin ve dengeli duruşun var. O hissiyatı veriyorum. Bu galiba senin hayat felsefen gibi de diyebilir miyiz? Ya zaten hala yaşım küçük ama Çok yine küçük. böyle Evet. 17, 18, 19'lu yaşlarım benim böyle hep uçta duygular. Biraz daha hareketli hayat geçti. Hayatım öyle geçti. Bir yerden sonra artık kendi ayaklarımın üstüne durmaya başlayınca, iş sahibi olunca dedim ki tamam, doymuşum Sakin. zaten oraya. Evet, her şeyden biraz her şey dengede. Kendimi yıpratmamaya Ne çalışıyorum. güzel. Ne güzel, o iç huzurunu ve iç dengeni bulabilmek gerçekten çok kıymetli. Ailenle mi birlikte İstanbul'da yaşıyorsun? Yok, ailem Denizli'de. Ben Denizliliyim aslen. Öyle mi? Evet. Çok güzel, Onlar harika. orada. Özlüyorum Kumaşlarınız tabii. çok meşhurdur Denizli'de, Evet, değil mi? evet. Ben de Denizli'ye birkaç defa gitme fırsatı bulmuştum. Çok güzel bir yer. İzmir'de büyüdüm ben de. Aa, Ege'liyiz ya, tamam. Değil mi? Böyle mayamızda Ege olduğunda Evet. başka oluyor her Evet. şey. Ege mutfağını sever misin? Severim, bayılırım. Zeytinyağlı. Senin o zaman favorilerin daha çok zeytinyağlılar mı? Evet, öyle. Peki mutfağa girdin. Arkadaşların gelecek akşam. Ne pişirirsin onlar için? Biraz böyle sürprizlerle şaşırtmayı da severim. Ama benim en kolayım, benim de en sevdiğim yemeklerden biri. Lazanya çok yaparım misafir gelecekse. Güzel Çünkü bir hem seçim. hani böyle tek bir fırında Evet. yapabiliyorsun. Lezzetli de oluyor. O yüzden lazanya Lazanya olabilir. yapmayı seviyorsun. Evet. Harika. Makarna da seversin o zaman sen de. Severim ama ben işte de severim ama göbek. dikkat ediyoruz değil mi ona? Kesinlikle. Biriyle yemeğe çıkacaksın. Nereye gittiğin önemli mi senin için o seçim? Yani bir sushi restoranı mı senin için daha klas ve şey, yoksa bir kebapçıya gidiyoruz hadi dediğinde fikrin değişebilir mi? Kişisine göre değişir ya. Takılmam öyle şeylere. Hatta benim bir tane isteğim var. Ben İstanbul'da doğup büyümediğim için filmlerde, dizilerde şey görürüz ya. Böyle balık ekmekçi ama iskemleli. Evet. İşte Salaş. aynen gelirler, işte bize 2 tane yarım ekmek, 2 de tek koy falan. Evet. Öyle devam ederler. Ben
İstanbul'a geldim diyorum ki yok yani Nerede böyle bir yer. burası? Ben görmüyorum öyle bir yer ve öyle bir yerde yemek yemek isterdim yani. O yüzden Tamam, Cemre'nin kişisine göre yemek değişir. hayalini bulduk biz. Burayı da bulacağız kesin. Çünkü ben de diyemiyorum sana şurada öyle bir yer var. Hakikaten o gördüğümüz yerleri bulmak çok kolay olmuyor ama sen de böyle doğal, samimi yerleri seviyorsun o zaman. severim ya, ikisi de olur Evet. dediğim gibi Kişiye ortamına ve ne ortama göre konuşacağız ona göre değişir. Kesinlikle. Hadi şimdi o zaman biraz dondurmanın tadına bak. Tamam. Kahvemizi içelim, ardından mutfağa geçelim. Senin Tamam, mutfakta yetenekli olduğunu düşünüyorum. Yetenekliyim diye ben de Yeteneklisin. düşünüyorum. O yüzden seninle güzel bir ramen hazırlayacağız. Ağır ateşte pişmiş bir tavuk suyu hazırladım ben. Sebzelerle birlikte lezzetli bir ramen yapalım birlikte. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi dondurmandan tat bakalım. Beğenecek misin? Siz yaptınız Evet, değil mi? ben yaptım. Çok hafif. İçinde biraz hurma özü. Muz. Güzel muz Evet. bayağı geliyor muz Evet, tadı. değil mi? Ay, çok sevdim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Biz o zaman tatlımızı yiyoruz, ardından mutfağa geçiyoruz. Evet. Cemre'cim hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Burada sebzelerimiz var. Bak taze sarımsağımız var. Çok güzel koklasana, çok güzel. Az önce de söyledim, taze sarımsak ilk defa Evet, gördüm burada hayatımda. Ama Taze sarımsak sarımsağın severim. alt kısmı, yaprakları da oluyor. Ama çok güzel kokuyor gerçekten. Zencefilimiz var, havucumuz var. Şimdi istersen havucumuzu soymakla başlayalım. Tabii. Sen havucumuzu soy. Ardından ben sana bıçak vereyim. Onları doğrayalım. Burada tavuk suyumuz zaten nefis bir şekilde hazırlandı. Tavuğumuz hazır. Çok güzel kokuyor. İçinde böyle karabiberlerimiz, yine soğanımız. Ben onun altını artık kapatıyorum. Sıcak kalır. Biraz zeytinyağı koyalım. Sonra sebzelerimizi soteleyelim. Tamamdır. En sevdiğin yemek nedir? 2 yemeğim var öyle favori. Biri lazanya işte ama Onu biraz daha yapıyorsun, Türk mutfağına kaçarsak yaprak sarma. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Evet. Hafif tatlı mı? Üzümlü tatlı sever evet, misin? kuş üzümü koyuyorum içine ve tarçın koyuyorum. Herkes En öyle yapmıyor. sevdiğim bak, Öyle en mi? sevdiğim. İşte Ege'li Herhalde olmak. evet, en sevdiğim bir tencere yiyebilirim ondan. Şimdi biz İzmir'deyken dışarıya çıkardık. Gece geldiğimizde Sabiha teyze, Allah rahmet eylesin, bir tencere sarardı mutfak tezgahının üstüne durur. Bez Biz onu kapatmış falan. sabaha kadar yer, tencereyi kapatır yatardık tekrar. Evet, çok güzel yapar İzmirliler gerçekten. Yaprak sarma ama tatlı olacak. Evet. Şimdi tatlım doğrayabilirsin değil mi? Doğrarım. Bunu böyle ortadan ikiye kesip biraz ince ince doğramanı rica ediyorum. İnce, ama uzun mu? çok uzun olmasına gerek yok. Yani şöyle uzunluklarda jülyen tamam. ama daha ince ince doğrayalım. Tamam. Ben de o sırada buradaki tavuğumuzu alacağım. Onu biraz parçalayacağım. Kardeşin var mı? Var, erkek kardeşim var benim. 16 yaşında, lise 3. sınıf o da. Denizli'de, sadece uzağız biraz. Çok özlüyorum. Özlüyorsun. onu. Evet. Şöyle yapayım mı? Böyle şeritler kesip sonra. Nasıl rahat edersen. Tamam. Şunu alayım elinin altından. Ya, mutfakta iddialıyım demek de zor bir şey ya. Şimdi bir yere yapamazsam burada ne olacak Şimdi falan. mutfak bence keyif olarak yapacağın bir yer. Yani Evet. çok iddialı olmaya gerek var mı? Hiç gerek yok. Yeter ki yaparken zevk al, rahatla. Doğru. İşte arkadaşlarınla birlikte yapıyorsan büyük bir keyif. Benim için mutfak aslında öyle. Ben de kesinlikle mutfakta iddialı değilim. Ama yemek yapmayı çok seviyorum. Peki tek yemek yapmak mı yoksa biriyle mi? Şimdi biz ailece de çok yapıyoruz. Oğlum, eşim, ben birlikte mutfağa girip yapmayı da çok seviyoruz. Ama bazen de tek başıma. Hani kimsenin hiçbir şeye karışmadığı, mutfağı çok kirletmedikleri, tek başıma da yemek yapmayı, müziğimi açıp seviyorum. Ben de çok severim. O bana terapi gibi geliyor ya. Benim için de aynen, hep bunu söylüyorum zaten, mutfak bir terapi. Gün içindeki yoğun koşuşturmanın ardında sakinleştiğim bir yer benim için. Tavuk, et, balık hangisi senin için daha favori? Düşünüyorum. Balık galiba. Balık severim ama o benim damak zevkim sonradan değişti. Böyle küçükken o kadar O daha da yemezdim. değişecek biliyor musun? Öyle değil mi? Evet, evet. Kalamar, karides falan babam çok sever. Yemezdim küçükken, sonra bir anda sevmeye başladım. Evet. Daha önceden yemediğim şeyler şimdi daha cazip geliyor. Çok seviyorum. Damak tadı insanın bence değişiyor. Ben mesela küçükken falan annem böyle benim abur cuburlarımdan yemezdi ya, düşünürüm ya, nasıl canı çekmiyor yani, mümkün değil, yemesi lazım. Onu büyüyünce anladım ben. Sever miydin abur cubur küçükken? Küçükken severdim, evet. Peki tatlıcı mısın?
Çikolata yoksa tuzlu mu? Cipsler vesaire öyle şeyler mi Abur seversin? cuburda mı? Evet. Artık ikisi de Evet. değilim. Ama tatlıda da böyle daha çok sütlü tatlı severim ben. Sütlaç, fırın sütlaç Yapar falan. mısın? Fırın sütlaç hiç denemedim ya. Ne Güzeldir yalan ama yapmak söyleyeyim. biraz onu evet bir mesele. Şey çok iyi yaparım. Cinnamon roll. Çok da severim böyle sonbaharın gelişiyle beraber. Bir de benim sonbahar dizilerim vardır izlediğim hep. Ne izlersin? Gilmore Girls diye bir dizi. Gerçekten çok severim. Evet, Benim de. bayılıyorum. Kim onu tavsiye etti biliyor musun? Öyle biliyordum ama izlemiyordum. Tamer Levent. Çok kıymetli oyuncu. Dedi ki çok güzel bir dizi dedi. Mutlaka izle. İzlemeye bir başladım. Şu anda her gün yani ben evde hazırlanırken bir şeyler o hep Arkada açık oynuyor. arkada. Ne kadar samimi ve güzel bir şey var değil mi kurgusu? Evet ya bir de ben zaten hep o 2000'ler dizilerini çok seviyorum. Yabancı işte Gossip Girl'dır, One Tree Hill, Hı hı. Desperate Housewives falan onları çok severim. Bir de bizde çok yok ya öyle işler o kadar. Bizde böyle bir hep kaotik bir durum var Evet, hayatım. Bir evet. kaostan beslenme durumu. Evet. Şimdi orada izliyorsun çok pozitif herkes. Sorunlar yok mu? Var. Var. Uğraştıkları, mücadele ettikleri fakat bir şekilde çözüm var sorunun ve mutluluk var. Yani her şeyi bir mutlu ana çevirebiliyorlar. O Evet. beni çok motive ediyor izlerken. Bunları koyuyorum şimdi. Tamam. Olmuştur umarım. Harika oldu. Şimdi senden içinde zencefil var. O zencefil ve lahana. İstersen önce lahanayı yapabilirsin hepsinden. Artık hepsini doğrayarak koyacağız içine. Tamam. Lahananın ne kadarını Lahana çok fazla orada. Böyle bir dilim kes, o dilimi doğrayalım yeterli. anladım. Şöyle şuradan kessem. Evet. Yavaş yavaş sotelenecek bunlar. Ardından su, noodle'ları koyacağız ve tamamlayacağız. Aslında oldukça pratik. Sadece biraz hani o çok sertliğinin gitmesini sotelerken istiyoruz. Yani noodle da onlarla beraber mi haşlanacak? Ayrı bir yerde ben değil. öyle yapıyorum. iyi, Tek güzelmiş. tencerede bitiriyorum her şeyi. Suyunu koyduktan sonra noodle da buraya bence daha lezzetli oluyor Evet, ama diğer sebzelerin de lezzeti evet geçer şey de ona. yapabiliyorlar. Başka bir yerde haşlayıp işte tabağa noodle'ı koyup üstüne suyunu da koyabiliyorlar. Anladım. Herhangi bir şey alerjin var mı? Alerjim yok. Sadece mantar yemiyorum. Küçüklüğümden beri öyle, sebebini bilmiyorum. Bazen canım çok çekiyor, böyle tereyağlı, kaşarlı falan yapıyorlar ya. Evet. Ama yok yani, olmuyor. Isınamadım bir türlü mantara ben. Ama dokunmuyor fakat sen sevmiyorsun. Yok, evet, sevmiyorum. Mantar da aslında çok güzel. Gerçekten özellikle çok tereyağında değil de mesela omlette falan da çok lezzetli oluyor. İşte. Birazcık kızartacaksın tereyağında. Sonra yumurta. Kahvaltı yapar mısın? Kahvaltı çok severim. Sadece benim şöyle bir sıkıntım var. Biraz işte vücudunu tanımak dedim ya. Ben kahvaltı yaparsam günün geri kalanında 1 saat aralıklarla acıkıyorum. Ama yapmazsam akşam 7'ye kadar hiçbir şey Devam yemeden ediyor. sadece kahve içerek falan götürebiliyorum o günü. Ben Yani yedikçe yiyesim geliyor bunu duydum benim. daha önce de. Öyle mi? Evet yani kahvaltı yaptığımda gün içinde daha çok acıkıyorum Evet. diyenler olur. Belki bunun kan şekerinizle ilgisi olabilir. Olabilir. Enteresan çünkü. Özellikle böyle yulaf falan tatlı bol tarzı bir şey yersem zaten 20 dakika sonra ben açım yani. Tuzlu kalıyor. istiyorum Evet, daha tekrar. çok tuzlu. Aslında şeyi dene. Protein ağırlıkta bir kahvaltıdan sonra da aynısı oluyor mu? Yani atıyorum 2 ya da 3 yumurta, işte yanında biraz peynir. Böyle bir kahvaltı hazırla, avokado. Böyle bir tabaktan sonra da aynı hissiyata yaşıyor musun? Ya muhtemelen daha o kadar kolay acıkmıyorum böyle bir şey Tamam. yiyince. Şimdi annenler seni özlüyordur. Evet, Değil ben mi? de onları Aynen, özlüyorum buradan çok. sevgilerimizi iletelim. Sevgiler. Gidiyor musun sık sık? Çok sık Vakit gidemiyorum buldukça. ya. Çünkü bizim işlerde biraz ne zaman bir yere gitsen bir şey gelecek hissi Evet. böyle. Öyle Aman de olur gitmeyeyim, zaten. Aynen, gitmeyeyim şimdi bir şey olur falan. Zencefili de doğruyorum, Evet tatlım. rendelemiyorum. Böyle ince ince doğrayıp ama o çok fazla bir zencefil. Onun belki yarısını kullanmamız yeterli Tamam. olacak bizim için. Denizli'de büyüdün değil Evet, mi? Denizli'de her cuma babaannemlerde yemek yerdik. İşte sonra okeyler oynanırdı, kahveler içilirdi falan. Kalabalık o Bir anlamda de öyle Denizli'de büyüdüm. çok büyük bir yer değil ya. Zaten Değil, değil. herkes birbirini tanıyor. Evet, ben bunları minicik yaptım. Tamam gayet güzel. Ben alayım bir yandan onları.
Bu çok kullanışlı bir şeymiş Çok, ya. her şeyi alırken, makarna ya da hamur keserken de çok rahat oluyor. Makarna hamuru hiç denemedim. Ay çok severim yapmayı. Bir gün yapalım seninle Olur. ayrıca. Çok keyiflidir makarna hamuru yapmak da. Hatta benim programın ilk bölümünde de makarna yaptık. Aa. Canım oylumcumla. Makarna yapmak keyiflidir evde ve çok kolay. Görünenin aksine çok kolaydır. Onun bir makinesi lazım Evet ama, evet, değil mi? onun Şöyle... bir manueli var. Aha. Biz onunla yaptık. Çok eğlendik çünkü benim o alet bozulmuş. He. Fakat sonra ben onun şu cihaza takılanını aldım. Bu elektrikli. Bunun ucuna takıyorsun. Hızlı bir şekilde o çok pratik bir şekilde açıyor. Orada hamurunu hazırlama kısmı. Biraz daha işte yumurtalı bir hamur yapıyorsun. Yeterli mi? Yeterli Bunda? bence. Çok yeterli. Şimdi soğanlarımızı da alalım. Tamamlıyoruz. Bayağı pratikmiş Çok bu ya. pratik. Yani burada en meşakkatli kısmı senin yaptığın doğramalar. Onun dışında hiçbir şey yok. Aslında birazcık ramen ne seviyorsan Evet. içine deniz mahsulü koyabilirsin, et koyabilirsin. Japon yemeği olarak geçiyor ama erişte ve noodle aslında Çin kökenli. Japonlar sonra böyle sahip çıkmış. Ramen Japon yemeği olarak geçer ama Çin'den esintisi var. Ben sushi severim. Böyle bir de onların tavuklarını çok seviyorum ben. de İşte ekşi tatlı tavuklar Çok falan. güzel oluyor, evet. Ama ramen çok aşırı tükettiğim bir Evet, şey çok değil. da ramen ne zaman güzel oluyor biliyor musun? Kışın böyle biraz hasta Evet, olduğum kış. zamanlarda falan iyi gelir bana yemek. İçindeki Evet. sebzeler, zencefilin özellikle verdiği o lezzet. Bunun hepsini Bence onun hepsini doğra. Çünkü Tamam. o çok fark katacak, lezzet katacak. Şimdi tavuklarımı koyacağım. Şöyle bir tavuklarla da çevireceğiz. Onları koyduktan sonra artık noodle'ımızı koyuyoruz, suyumuzu koyuyoruz. Biraz daha soslarımız var. Çok az belki balık sosu koyabiliriz seversen. Susam yağı, soya sosu, bu kadar. soya severim. Ben de çok severim. Ama onu da dozunda tüketmek gerekli. Çok Evet, fazla tuzlu soya bir sosu. şey bir de fazla. Aynen. Alalım bakalım. Ellerine sağlık. Ne demek? Tavuklarımızı da koyalım. Hepsini şöyle bir çevirelim. Şimdi sıra noodle'ımızda. Noodle'larımızı getirelim. Senden de noodle'ımız orada. Bak görmüyorum. Suyumuzu koymanı rica edeceğim Tamam. üstüne. Bunu vereyim sana. Noodle'ın üstüne artık oradan suyumuzu alıp ekleyelim. Tamam. Ocak sesi. Şimdi bunlar yumuşayacak. Bir 5 dakika daha piştikten sonra hazır. Masamızı toplayıp hazırlayalım, sonra tabaklayalım. Tamam. Hadi bakalım. Cemre'cim hazır mısın? Çok hazırım. Gel bakalım nasıl yaptık ramenimizi. Koyalım, sonra üstüne seninle ikimiz de çok heyecanlandıran bir şey deneyeceğiz. Poşe yumurta yapıp üzerine koymayı deneyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Biz biraz noodle'da bonkör davrandık. Karbonhidratı yüksek oldu biraz. Yüksek, harika. Bence güzel oldu o. Diğerinde sana zahmet. Güzel ama bunda mesela havuçlar falan da tam pişmiyor ya. En Evet. azından o şeyini kaybetmiyordur. Kesinlikle. Hem sebze yiyorsun, eriştesini istediğin ölçüde kullanabilirsin. Ağır ve kalorili bir yemek kesinlikle değil. Değil. Biraz da içine çili biberi ekledim ben. Evet. Severim acı. Evet. Şimdi bunu arkaya alıyorum. Yumurtamızı yapmayı deneyelim. Gel bakalım. Sen bir girdap yarat böyle karıştırarak. Tamam. Suyumuz kaynadı. Sen de güzel bir girdap yaptın. Ben de bakalım. güzel bir yumurta kıracağım şimdi. Bırakıyorum. Devam etmem gerekiyor mu? Bilmiyorum. Çok güzel oldu, çok iyi. Dağınık biri sadece biraz o Evet, kadar. birazcık toparlanmaya ihtiyacı var. Cemre'cim, poşe yumurtayla sınavımız. Evet. O olsun oldu ama. Bence de. Fazla suyunu alayım biraz. Harika, çok güzel. Çok güzel oldu. Bunu da kapatalım. Üstünü de gel süsleyelim, sonra tadına Tamam. bakalım. Ellerine sağlık. Sizin ellerinize Canım sağlık. benim. Çok güzel. Nefis bir tabak hazırladın. Evde daha önce yaptığım bir şey değil. Hatta dışarıda da herhalde 1-2 kere falan yemişimdir. O Değil mi? yüzden Böyle çok aklımıza gelen bir yemek değil güzel ama oldu benim için. evet, farklı bir lezzet olacak. Yakından görmek ister misin Ömer? Bence çok güzel oldu. Biz heyecanla tadına bakmak istiyoruz, değil mi? Hadi bakalım. Önce bir suyuna bakmak isterim.
güzel. Çok güzel. Güzel. Gerçekten çok güzel. Böyle Acı da çok iyi olmuş. çok yerinde, şifa çorbası gibi değil mi? Evet. Biz birazcık galiba bunu Türkleştirdik. Türk usulü bir Evet. ramen yaptık şu anda. Ama çok lezzetli oldu. Tavsiye ediyorum ben herkesin Ben de yapmasını, ederim. değil mi? Çok Ben evde deneyeceğim. deneyecek bunu. misin? Poşe yumurtanın fotoğrafını bana atıyorsun. Poşe yumurta yapmayabilirim. Bu yemeği yaparken de en çok poşe yumurtada eğlenmedik mi? Evet. Söyle. Evet, doğru. Değil mi? Yemek bahane, sohbet her zaman çok güzel. Seninle bir araya gelip sohbet ettiğim için çok mutluyum Cemre'cim. İyi ki geldin bir tanem. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu Nice oldum. güzel projelerini izlemek İnşallah. dileğiyle inşallah. Biz şimdi yemeğimize devam ediyoruz ama size veda edelim. Vildan'la Tadında'nın bir başka bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ramen seviyor musunuz? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyoruz.